geldiniz. SGD'de ASAM, Göç Akademisi olarak insan hakları alanındaki en önemli belge olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabulünün yıl dönümünde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde özel programımızda karşınızdayız. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan SGDD ASAM, 25 yıllık saha deneyimiyle kuruluşundan bu yana gerek saha araştırmalarına gerekse izleme ve değerlendirmeleriyle akademiye her daim destek olmuş, saha deneyimlerini paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreçte pek çok kez SGDD ASAM'ın güçlü pratik kapasitesinin teoriye aktarılması ve akademiyle pratiğin bir araya gelmesi, göç deneyimin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımların yapılması ihtiyaçlarını değerli akademisyen dostlarımızla birlikte konuştuk, tartıştık. Temelde bu ihtiyaçlar bizi akademinin kuruluşuna getirdi diyebilirim. Aslında akademi çatısı altında yapmayı planladığımız pek çok başlığı normalde her programın başında özetlemeyi daha doğru bulsam da bugün özel bir program olduğu için doğrudan göç söyleşilerini aktarmak istiyorum ve o konuya geçmek istiyorum. Bugün çok heyecan duyduğumuz Göç Söyleşileri ismini verdiğimiz oturumların ikinci özel söyleşisiyle devam ediyoruz. Göç Söyleşi serisinin tüm programı, başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel defalarca kez paylaşmış idim. Yine daha evvel bahsettiğimiz gibi niyetimiz göç olgusunu, mutfağı, şehri etkisiyle her başlıkta yüz yüze söyleşmek idi. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz bu heyecanımızı daha fazla erteleyemeyerek online platformlar vasıtasıyla ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her iki haftada bir canlı olarak yapmaya devam ediyoruz. Göç, savaşlar, çatışmalar, daha iyi iş imkanları, eğitim, sağlık, kültürel sebeplerle gerçekleşebilen dinamik bir süreç. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olması nedeniyle Aralık ayı programımızı insan hakları kavramıyla doğrudan ilgili konulardan oluşturmak istedik. İnsan hakları alanındaki en önemli belge olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. 10 Aralık günü her yıl tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kullanılmakta ve kutlanılmakta ve anılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını güvence altına almak üzere kurulan Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği beyanname, insan hakları ile ilgili ilk uluslararası belgedir. Türkiye beyannameyi 6 Nisan 1949'da kabul etmiştir. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin öz sözünde amacı her bireyin ve toplumun bütün organlarının sürekli akılda tutup eğitim, öğretimle hak ve özgürlükleri saygıya artırmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirici tedbirler alarak hem üye devletlerin kendi halkları arasında ve hem de egemenlikleri altındaki ülkelerde yaşayan halklar arasında etkili bir biçimde tanınmasını ve uyulmasını sağlamak için çaba göstermeleri amacıyla bütün halklar ve uluslar için başarılması gereken ortak bir standart olarak ilan eder. Paragrafıyla ifade edilir. Göç ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmaları başlıklı bugünkü söyleşimizde günün anlam ve önemiyle birlikte Birleşmiş Milletler'in insan hakları mekanizmaları neler olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nasıl uygulandığını, etkinliği hakkında konuşmak istedik. Sayın Doçent Doktor Can Ünver'e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. 16 Mayıs 1954 tarihinde Ankara'da doğan Can Ünver, 1972 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji'nden sonra yüksek öğrenim için Almanya'ya gitmiş ve 1981 yılında doğru okuyorumdur umarım, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde master ünvanıyla mezun olmuştur. 79 ve 2007 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Yurtdışı Teşkilatı mensubu olarak Münih, Nürnberg ve Hamburg Başkonsolosluklarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi, Berlin Büyükelçiliği'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak görev yapmıştır. Bakanlığın Merkez Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü olarak kamu hizmetinden emekli olmuştur. 2008 tarihinden itibaren çeşitli üniversitelerde dışarıdan dersler vermiş, 2016 yılında doçent olduktan sonra ise İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde kurucu bölüm başkanı olmuştur. Halen İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. 2016 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyeliğine seçilmiş, 2019 yılında yeniden 4 yılına seçildiği bu komitenin
2019 Eylül ayında başkanlığına getirilmiştir. Ünver'in çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. 1,5 saat sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Her ne kadar açılış kısmını her daim kısa tutmaya çalışsam da yine her zamanki gibi uzun bir açılış oldu. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla lafı uzatmadan sözü bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz Can Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiğiniz için de özellikle teşekkür ederim. Özel bir günde işte düşüncelerimizi, duygularımızı da aynı zamanda tabii. Çünkü neticede insana alakadar her şeyin aynı zamanda duygularla da ilişkisi var. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Bu imkandan dolayı işte dediğim gibi çok teşekkür ediyorum ve biraz da böyle az gündeme gelen, özellikle gündemimizin, yani Türkiye'nin gündemi daima kalabalık, dünyanın gündemi bambaşka. Böyle bir konunun bugün irdelenmesi, konuşulması doğrusu beni çok memnun ediyor. Çünkü gerçekten görmezlikten gelinen insan hakları diye bir kavramla karşı karşıyayız. Yani bakıyorsunuz birçok memlekette özellikle kırılgan kesimlerin böyle işte insan hakları, bir takım çıkarları, işte yaşadıkları, çektikleri ızdıraplar falan böyle mümkün olduğunca artık hangi sahikle, hangi gerekçeyle onları biliyoruz tabii esas itibariyle ama gündemden hep dışarı doğru itilmeye çalışılıyor ve dolayısıyla birçok yerde büyük trajediler, büyük sıkıntılar, büyük acılar yaşanıyor. Yani hemen şimdi daha işin başında bir son Covid-19 pandemisiyle ilgili bir noktadan girmek istiyorum. Bundan bir süre önce Orta Doğu ülkelerinde özellikle Afrika boynuzundan ve Güney Asya'dan bu zengin, petrol zengin ülkelere gelen işte göçmen işçilerin pandemi başlar başlamaz aralarında da birkaç tane işte ne bileyim enfekte olmuş insan çıkınca toplu halde kamplara konup her türlü işte tedaviden uzak ve yani doğru dürüst beslenmeden ondan sonra doğru dürüst herhangi bir yani yardım görmeden ölüme terk edildiklerine ilişkin uluslararası basında haberler çıktı, resimler çıktı. Yani inanılmaz bir şey. İnanılmaz ve bu insanlar orada yani işte insan muamelesi zaten görmüyorlar. Kabul edilebilecek şeyler değil, görüntüler değil ama maalesef dünyanın her tarafında büyük acılar var. Özellikle güneyde çok büyük acılar var. Yani Afrika'da, Asya'nın güneyinde, Latin Amerika'da göçmenlerin işte veyahut da yerinden edilmiş insanların doğdukları yerden başka yerde yaşamak zorunda bırakılmış insanların karşılaştıkları kötü muameleler, işkenceler, ondan sonra işte akla gelebilecek her türlü kanunsuzluklar ve insan hakları tabii bunların hepsi ihlali. Bunlarla ilgili işte yani dünya kamuoyunun çok alakaları olduğunu söylemek mümkün değil. Zaman zaman çıkıyor işte Arakan Müslümanları yani Rohingyaların mesela geçenlerde işte geçen hafta falan zannediyorum bir adaya yerleştirilmeleri mevzu var Bangladeş'in. Yani uzakta dursunlar da aman bize karışmasınlar der gibi o insanlara kendi arzuları hilafına başka bir yere götürüp koyuyorlar. Çok uzağa gitmeyelim. Ege'de yaşananlar işte tamamen kanunsuz olan, tamamen hukuk dışı, uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeler, işte o çünkü denizde sınır, deniz sınırından işte sığınmacı olarak gitmek isteyen insanlara yapılan muameleler, işte Frontex'in, Yunanistan'ın sahil koruma botlarının falan, aynı şekilde Akdeniz'de işte Sahra altı bölgelerinden işte Avrupa'ya geçmeye çalışan insanların ki yüzlerce insan boğuluyor her sene denizde. Onlara mesela işte Malta'nın, İtalya'nın yaptıkları falan yani. Geçenlerde şimdi hatırlayamıyorum geminin adını ama İspanya o gemiye gel demeseydi ve o ara hükümet değişti İspanya'da da o sayede. Yoksa
bir evvelki hükümetin buna hiç niyeti yoktu falan. Gemi açıkta kalıyor. İnsanlar yani böyle kötü bir zamandan geçiyoruz ve bu belki de tabii bu göç hareketlerinin bu kadar fazlalaşmasıyla da ilgili ama yani işte küreselleşme, insanlar daha çok bir yerden bir yere, 272 milyon insan olduğu söyleniyor. Yani Uluslararası Göç Örgütü'nün 2020 raporunda onlar da tabii Birleşmiş Milletler'in şeyine dayanarak nedir onun ismi, nüfus biriminin verilerine dayanarak verdikleri rakamlar bunlar. 272 milyon az bir rakam değil. Yalnız bunların çok büyük çoğunluğu da aslında sığınmacı, mülteci falan da değil. Yani çok daha azı. Şimdi gidip başka yerde yaşayan, bir yere gidip daha doğrusu doğduğundan başka yerde doymaya çalışan insanlar bunların çoğu. Ve bunlarla ilgili olarak da kıyamet kadar hem de insan hakları konusunda şampiyonluğu elinden bırakmayan ülkelerde dahi çok büyük ihlallerle karşı karşıya kalınıyor ve işin hoş tarafı yani girişte teşekkür ederim nazik sözleriniz için işte bizim komite yani işte tüm göçmen işçilerin ve aile bireylerinin insan haklarının korumasına ilişkin uluslararası sözleşme. Bu sözleşmenin ne diyeyim denetleme komitesi başkanıyım ben. Bu komitede Göçmen İşçiler Komitesi olarak geçiyor adı. Bu komitede işte gördüklerimi yani 2016'dan beri gördüklerim yani son derece rahatsızlık verici. İşin kötü tarafı ama en çok rahatsızlık verici klasik geleneksel göçmen kabul eden ülkelerin kesinlikle sözleşmeyi imzalamaktan ve onaylamaktan kaçınmaları. Yani inanılır gibi değil. Ve neticede sözleşmenin şimdi onunla ilgili daha geniş bilgi de vereceğim belki ama yani Avrupa ülkesi olarak sayılan Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan var Avrupa kıtasından. Yani hani Almanya, hani Fransa, hani İngiltere, hani diğerleri yani hani Amerika kıtasına gidelim. Amerika Birleşik Devletleri klasik bir göçmen ülkesi. Her ne kadar Trump döneminde büyük sarsıntılar geçirmiş olsa da Kanada. Yani aslında bunu işte niye yapmıyor, niye kabul etmiyorlar bilemiyoruz. Ama öbür tarafta bakıyoruz Afrika ülkeleri. Ondan sonra işte az sayıda Asya ülkesi yani işte Güney Asya'dan var. Hepsi de değil. Latin Amerika ağırlıklı oldu. Yani şimdi bu işte şu söylediğim hani görmezlikten gelinen insan hakları tespiti doğru maalesef ve göçmenler için bu işte önemli günde İnsan Hakları Günü'nde hatırlamamız gereken, biraz ön plana çıkarmamız gereken, biraz gündemlerimizin üstüne de tabii sevimli gelmiyor. Sevimli bir konu değil birçok ülke için. Çünkü eksikleri var. O eksiklerini tamamlamak konusunda da çok iştiyaklı, çok istekli görünmüyorlar. İşin daha son bir cümle daha söyleyeyim bu noktada. En önemlisi yani bu gittikleri ülkelerde siyasi gücü olmayan kırılgan yığınlardan söz ediyoruz. Bunlar oradaki siyaseti yönlendiremiyorlar. Kendileri hakkında karar veremiyorlar. Yahut da verilen kararlara iştirak edemiyorlar. Onları etkileyemiyorlar. Dolayısıyla böyle tamamen edilgen vaziyette kaderine razı bir şekilde bu insan hakları ihlallerine katlanmak durumunda kalıyorlar da işte bakalım yani bunun mücadelesini vermek lazım. Hocam ben tam bu noktada aslında bir iki şey sormak mı söylemek mi bilemedim. Onu da beraber takdir edersiniz diyelim. Şimdi insan hakları ihlallerine birazcık göz yumuluyor. Pek de itibar edilmiyor uygulanmasında. Özellikle daha çok göç alan ülkelerde göçmen işçilere dair sözleşmeyi bile imzalamamış durumda. Neden kabul etmediğini de bilmiyoruz dedik ama bununla beraber aslında ben genel olarak hani şöyle sizinle de telefonda konuştuğumuzda da hep buna işaret etmiştik. Birleşmiş Milletler, insan hakları böyle çok birbiriyle bağdaşık şeyler ama tam olarak mekanizmaları nedir, ne zaman ihlaliyle yaptırım oluyor vesaire bu konularda çok fazla kafada karışmış durumda. Birazcık mekanizmaların nasıl işlediğini anlamak üzere de konuşmak isterim. Size aslında sormak istediğim şey şu başlarken. Şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ta 1948 tarihinde kabul edilmiş ve aslında hani insan hakları ile ilgili kabul edilen ilk uluslararası belge. Tarihi bir öneme sahip bu anlamda da. Günümüz koşullarında dahi güncelliğini koruyabiliyor. Yani iyi de kaleme alındığı söylenebilir.
En azından bugün için halen. Şimdi bu belgenin temel hedefi ve hukuksal açıdan bağlayıcılığı var mıdır, bir yaptırım gücü var mıdır ve temel hedefi nedir diye buradan başlasam çok Tabii. mu geniş bir soru olur? Ama güzel bir soru olur. Onu söylemem lazım. Efendim şimdi Birleşmiş Milletler mekanizmaları aslında şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle başlayan bir süreç diyelim. Yaptırım gücü olmayan bir kurum Birleşmiş Milletler. Yani Birleşmiş Milletler her ne kadar bağlayıcı bir takım şeyler ortaya çıkarmış olsa da ülkeler de imzalarını atmak suretiyle kendi iç hukuklarını buna göre düzenlemeyi taahhüt etmiş olsalar bile yapılmadığı takdirde buna karşı yapılacak fazla bir şey yok. Şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tabii ki yani işin aslında miladı ve çok önemli. Yani hala da geçerli olduğunu ben de katılıyorum ama dünyanın birçok yerinde şimdi şudur yani uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz çeşitli şeyler var, yaklaşımlar var. Şimdi akademik bir şeye girmeyeyim ama yani dünyada bir anarşik ortam var. Bu ulus devletlerin kendi egoları üzerinden, kendi ulusal çıkarlarını tarif etme üzerinden devam eden bir yapı var. Bir uluslararası sistem böyle çalışıyor. Şimdi uluslararası sistemde bir üst otorite yok. Birleşmiş Milletler de bir üst otorite değil. Öyle bir düşünce belki başlangıçta olmuştur ama yani böyle bir takım işleri düzenleyecek, değiştirecek, gerektiğinde yaptırımlar uygulayacak. Var yaptırımlar ama işte yani ben hatırlıyorum Myanmar askeri diktatörlükken Uluslararası Çalışma Teşkilatı'ndan çıkarıldı. Yani Myanmar'a fazla dokunmadı o nedir yani çıkardıysan falan diyorlar. Neticede bir şey yok. Şimdi dolayısıyla böyle büyük bir yani uluslararası sistemde fazla yaptırım gücü olmayan, dayatma gücü bir anlamda olmayan bir kurum şeysi. Ama fakat iyi ki var Birleşmiş Milletler. O da olmasa hiçbir şey olmayacak. Yani 9-10 tane 9 tane sözleşme var, 10 tane komite var. Bunlar işte treaty body diyorlar yani sözleşme organları. Bunlar hiç olmazsa yani hani tabiri caizse biraz amiyane konuşuyor ama ülkeleri sigaya çekiyorlar bir anlamda. Fakat ne kadar etkililer ayrı bir konu. Yani ve belki etkililerini etkisini biraz abarttıkları için de o klasik göç alan ülkeler pek itibar etmiyorlar. Olabilir yani orada çünkü atlarının geçmesinden belki rahatsız olabilirler. Yani diyelim ki işte itibar kaybı söz konusu olabilir falan. Fakat bizimki de mesela taraf değiller ama diğerlerine taraflar çoğu. Ama bir tane mesela bütün ülkeler, bütün üye ülkelerin taraf olduğu çocuk hakları sözleşmesi var. Bir tek ülke katılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Yani şimdi bütün bunlar yani bir kere iştirak etmeden, katılım sağlamaktan ondan sonra uygulamalarını denetlemeye kadar olan süreçler biraz yavaş işleyen, çok başarılı olmayan ama iyi ki var yine de söylüyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletleri yani çok da suçlamamak lazım. Dünya sisteminin gereği bu. Elinden geleni yapan uzmanlarıyla ve gerçekten şu arada büyük sıkıntı da yaşıyorlar. Yani maddi sıkıntılar yaşanıyor. Ve büyük güçlüklerle toplantıları böyle online yapmaya falan devam etmeye çalışıyorlar. Ama ülke denetlemelerini yapamıyoruz mesela. Onları yapamıyoruz çünkü şeydeki toplantılar, Cenevre'deki toplantılar 2 hafta sürüyor. Bazı komitelerde 3 ay sürüyor falan yani. Ve o sırada bütün o işte çok ülkenin katılım sağladığı, onayladığı sözleşmelerde o ülkelerin heyetleri geliyor bakan seviyesinde falan işte hesap veriyorlar bir anlamda. Sonrası ne oluyor? İşte orası biraz meçhul yani. Şimdi bakın mesela yine Birleşmiş Milletler bu Obama döneminde 2016'da şimdi temeli atıldı New York'ta genel kurul sırasında küresel göç paktı. 2 tane pakt çıktı sonra içinden. Bir tane göç paktı, bir tanesi sığınmacılar işte mülteciler paktı olarak falan. İşte neticede Marrakeş'te 2018 Aralık yanlış hatırlamıyorsam işte hayata geçirildi.
Bakıyorsunuz Avrupa'dan bazı ülkeler itiraz ediyorlar. Biz buna niye giriyoruz? Girmeyelim. Halbuki hiçbir şey yani soft law, bağlayıcılığı olmayan bir şey, neticede bir irade beyanı yani. O irade beyanından bile kaçınma durumu var. Mesela küçük bir ülke olmasına rağmen Avusturya katiyen buna karşı, çünkü başındaki iktidar biraz böyle sağ tandanslı, biraz hatta aşırı sağ tandanslı Sebastian Hafner. Ondan sonra Hafner diyor, başka şey, unuttum şimdi soyadı, neyse. Neticede bunlar işte bazı başka ülkelerde, Bulgaristan'da razı olmadı. Mesela birçok ülke hatta daha sonra imzalarını çektiler falan. Yani dolayısıyla işte bu dünya sisteminin bize bir şeysi bu. Önümüze koyduğu bir sonuç. Yapabilecek fazla bir şey yok. Fakat yine de tekrarlıyorum, altını çiziyorum. Birleşmiş Milletler'in bu çabaları da olmasa hiçbir şey yapılmayacak demektir. Bir de bölgesel çabalar var tabii. Yani mesela Avrupa Konseyi'nde insan hakları sözleşmesi var. Afrika'da bazı şeyler var. İşte Güney Amerika'da var. Güney Amerika'da o konuda yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir üst, bir çatı kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler bütün bunları koordine de ediyor aslında, destek de oluyor. Ona rağmen işte ortadaki sonuç başlangıçta söylediklerimden farklı değil maalesef. Doğru, yani haklısınız. Belki bağlayıcılığı, yaptırım gücü hayal edilenden veya hedeflenenden farklı olmuş olsa da yine Evet. de ışık gösterici, Evet. yol gösterici ve hani bir takım mevzuatların, iş mevzuatlarının gelişmesine hedef rolü olduğu hani açık görünüyor. Peki Evet. hocam, ben bununla beraber bir de bir tane yani insan hakları evrensel beyannamesi dışında kabul edilen başka sözleşmeler olduğunu biraz önce siz de söylediniz. Evet. E, Evet. Bunlar var diye biliyorum. Yani var, zaten hepimiz biliyoruz. Tabii. Varsa Türkiye hepsine taraf mı? Yani Avrupa veya Amerika'da, işte dünyadaki her ülkenin, BM'ye üye olan her ülkenin taraf olmadığını anlıyorum. Türkiye hepsine taraf mı ve hangi sözleşmeler var aşağı yukarı? Bu konuda bize bilgi verme şansınız var mı? Tabii tabii. Türkiye taraf, sözleşmelere taraf. Hatta işte iki sözleşmede de, üç sözleşmede temsil de ediliyor Türkiye. Fakat şunu da söyleyeyim. Biz uluslararası bağımsız uzman statüsündeyiz. Her ne kadar bu işte sözleşmeye taraf olan ülkeler seçiyorlarsa da, yani New York'ta yapılıyor bu seçimler falan. Ülkeler Dışişleri Bakanları işte aday gösteriyorlar. Ama ondan sonra ülkeyle ilgili işimiz bitiyor. Hatta Hı. mesela ben ilk 2016 Nisan oturumuna katıldım. Büyük bir tesadüf eseri 10 yıl gecikmeyle Türkiye ilk raporunu sundu. Bunu verdi, evet. O kadar uzun bir gecikmeden sonra ve enteresan, yani bilmiyordum o güne kadar da işte o şey var. Addis Abeba kuralları var malum. Hı hı. Tarafsızlığınızı muhafaza edeceksiniz. Bizim konuşulurken, görüşülürken beni dışarı çıkardılar. Hı Yani hı. oturumda bile bulunma hakkım yok neticede. Var, ırkçılıkla mücadele, pardon, ırkçılıkla değil de Her işkenceyle türlü. mücadelede bir üyemiz var. Bir üyemiz var. Ondan sonra İnsan Hakları Komitesi'nde bir üyemiz var. Eski bir büyükelçimiz, çok kıymetli bir büyükelçimiz. Ondan sonra öbür arkadaşımız da bir akademisyen. Dolayısıyla Türkiye aslında işin içinde. İşin Hı hı. içinde. Taraf da olmuş, olmasın olmuş. Ama dediğim gibi yani aslında bu konuda bir söylemek istediğim şu var Ayşegül Hanım. Ben bu şeye girdiğimden beri, bu komiteye üye olduğumdan beri, yani bürokratik yaşamından beri de aslında bu işe önem veren bir insanım. Yaptım yani Dışişleri Bakanlığımızla yakın ilişki içerisinde. Meksik olmasınlar, çok destek oluyorlar. Ondan sonra işte diğer bazı kurumlarımız var. Malum Çalışma Bakanlığı var. Efendim işte ombudsmanlık var, işte kamu denetçiliği. Ondan sonra insan hakları kurumumuz var. Ondan sonra işte göç idaresi var falan. Bunlara da böyle işte zaman zaman bilgi belge falan da aktarmak suretiyle, bir de meclisteki insan hakları komitesine
Özellikle gidip ziyaret ettim. Ondan sonra o zamanki başkanıyla görüştüm falan. Biz aslında bunlara taraf olmakla çok iyi etmişiz de uygulamaya gelince burada eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimiz de bir takım ev ödevlerimizi yapmamış olmamızdan kaynaklanıyor. Yani mevzuatı biraz daha gözden geçirmemiz lazım. Bu mevzuatı şimdi geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Göç Örgütü'nün Türkiye temsilcisi bu konuda güzel bir araştırma yaptı. Ee, Yani altına imza attığınız, meclise getirip onayladığınız sözleşmenin artık anayasaya göre milli mevzuat haline geldiğini bildiğimiz halde onunla ilgili düzenlemeleri yapmazsanız o zaman olmuyor yani falan. Yani Türkiye yaptı aslında bunları yapıyor falan ama dediğim gibi gündem itibariyle sıra gelmiyor belki de diye düşünüyorum. Yani devletimizi de tenzih ediyorum. Niçin yapmıyor? Kötü niyetinden değil ama bu bir siyasi irade meselesi. O siyasi iradenin de varlığı kanaatinde, var olduğu kanaatindeyim. Mesela bir şimdi şeyle ilgili bizim bu işte Türkiye'nin raporu ile ilgili bir follow-up raporu gerekiyor. İşte o da yöntemlerden bir tanesi. Yani bittikten sonra bir de işte şu kadar sene, 2 sene içerisinde bize ne yaptığınızı anlatın falan diye komiteden talep geliyor. O gelen şey çok göz doldurmadı ben. Baktım yani aslında işim olmadığı halde baktım. Çünkü Türk olduğum için giremiyorum topa. Ondan sonra yani onu biraz daha böyle yani muhkem hale getirmemiz gerektiğini, hani yapmadıysak da bazı şeyleri hemen yapmanın da mümkün olabilecek kanaatindeyim. Yani bir iki yönetmelik değişikliğiyle genelgeyle şunla bunla. Ondan sonra bu konuda Türkiye'nin aslında yani bizim şöyle bir şeyimiz de İLO'da da eski Çalışma Bakanlıkçı olduğum için çok sayıda İLO sözleşmesini onaylamış vaziyetteyiz. 55 tane falan galiba yani. Şimdi 8 tane şey var, temel sözleşme var. İLO'ya üye olabilmek için 8 tane sözleşmeyi onaylamış olmak yetiyor. Amerika Birleşik Devletleri 8 tane sözleşme onaylamış sadece. İLO'ya üye olmak. Şey yapma. Yani öbür türlü taahhütlere giriyorsunuz. Taahhütlere girmeniz demek hani istim arkadan gelsin. Biz bir gidelim de sonra düzeltiriz. İyi bir düşünce. Fena değil yani. Bu iyi niyetli, Hulusi kalple yapılmış eski tabirle bir yaklaşım. Yaratılan bir yaklaşım. Ama yapmak lazım sonra. Yapmayınca olmuyor. O zaman da yani siz bir anda taahhütünüzü o İLO örneğinde de işte mesela o şey vardır. Aplikasyon komitesi vardır. Son yıllarda takip etmiyorum tabii ama benim çalıştığım yıllarda fevkalade de önemseriz oraya onu falan. İşte şu sözleşmeyi uygulamıyor diye Türkiye'yi orada özel paragrafa alırlar falan ve şey yaparlar, eleştirirler. Ondan sonra bundan tabii bizim siyasilerimiz de rahatsız olur, devlet rahatsız olur falan. Onun için bunu bir farklı bir mekanizmaya oturtmak lazım. Aynı şekilde şimdi bakıyoruz. Şimdi ırkçılıkla ilgili Türkiye'nin tutumu bellidir. Türkiye'nin o konudaki sicili kötü de değildir yani. Ondan sonra işte bakıyorsunuz kadın konusunda bir takım sıkıntılarımız var değil mi? Yani bu konuda bir ön alma en azından içerideki mevzuatla da ilgili olarak birçok şey yapılabilir. Birleşmiş Milletler'le birçok işbirliği yapılabilir. İşkence sözleşmesi öyle, çocuk hakları sözleşmesi öyle. Ondan sonra işte bizim tüm göçmen işçilerin, aile fertlerinin haklarının korunması sözleşmesiyle ilgili. Engellilerle ilgili. Mesela engellilerde bir üyemiz vardı, şimdi yok. Şafak Pavey Hanım eski milletvekili. Orada mesela çok başarılı çalışmalar yaptığını biliyorum Şafak Hanım'ın. Ondan sonra şimdi sonradan kurulan şu işte zorla kaybetmelere karşı korunma sözleşmesi. Mesela onlar da çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ben bunlara Türkiye zorla kaybedilmeler sözleşmesini kabul edip etmediğini tam bilmiyorum yani dolayısıyla o komitenin onu denetiminde bu 2006'da çıktı. Bu herhalde onaylanmadı henüz. Ben öyle henüz onaylanmadı diye biliyorum. evet, Dolayısıyla sizin de saydıklarınızı saya saya gittiğimde evet. toplam 9 tane uluslararası sözleşme olduğunu ve bu Hı-hı. sözleşmeye dayanılarak da bir denetim komitesi oluşturulduğunu, Hı. Türkiye'de bu denetim komitelerinden 8 tanesi tarafından denetlenildiğini anladım. Evet. Doğru mu anlamışım hocam? Doğru anladım. Yani 8 treaty body diyorlar işte sözleşme şeysi organı diyelim.
İşte bizimki de var. Onun içinde bunlar işte ülkelerin belli süreler içerisinde işte neler yaptığını önüne alıyor. İşte sözleşmeye uyumlu mudur yaptıkları, uygulamaları? Mevzuatını yeniliyor mu? Eski mevzuatından kaynaklanan bir takım sorunlar hala devam ediyor mu? Bunu böyle işte bayağı bir uzun hazırlık safhasıyla raporlar hazırlanıyor. İşte ülke raporları. Aslında iyi bir mekanizma, iyi çalışıyor ama işte yine dönüp dolaşıp geliyorum. Yani ille de böyle bir otorite olsun tepede her şeyi yaptırsın demek de zor. Yani öyle bir şeyin olması ütopik bir şey. Yani belki 1000 sene sonra olur bilmiyoruz onu da. Ondan sonra dünyanın bugünkü halinde işte bir nevi böyle hatta ona bir hukuki şeyde tabir de bulmuşlar. Soft court. Yumuşak mahkeme gibi bir şey yani. Yani sonunda bir şey olmuyor falan fazla. Ama işte tabii devletlerin kendi itibarları da söz konusu yani. Şimdi buraya gelip o hiçbir şey yapma git falan filan. Şimdi birçok şeyin ülkenin raportörü oldum ben. Geliyorlar o kadar güzel anlatıyorlar ki her şey o kadar iyi ki fevkalade yani. Ondan sonra New York'ta bu küresel paktın hazırlık toplantılarından birinde ben bir üniversiteye o zaman başlamak üzere olduğum bir başka bir üniversite vardı. O üniversite adına gittim. Şimdi üniversitelere ve sivil toplum örgütüne sadece 2 dakika konuşma süresi veriyorlar. Ondan sonra şeylerin namütenayi devam ediyor. Üye ülkelerin. Üye ülkeleri dinleyince diyorsunuz ki burada ne işimiz var? Bütün problemler çözülmüş zaten yani ortada bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra ama işte öyle değil yani. Gerçek o değil. Bu gerçeği işte ne kadar eğip büyüyüp de böyle ortaya sunsanız bir anda ortaya çıkıyor da tabii. Çünkü elinizde bir somut sözleşme var. O somut sözleşme sizin aslında rehberiniz. İşte şunu nasıl yap falan. Şimdi bazıları yapılabilir bazıları. Bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi bu göçmen işçiler sözleşmesini ele alınca çıktığı tarih 1990. 1990'ın dünyasıyla bugün dünyası arasında çok fark var. Yani şeyle de göç olgusunda da çok büyük değişiklikler oldu. Doğru. Henüz 1945 sonrası işte konuk işçi programlarının devam ettiği bir dönem bu. Yahut da en azından hala etkisinin çok büyük ölçüde devam ettiği bir dönem. Dolayısıyla daha sonra iş farklı şekilde yorumlanmaya başladı. Oradaki insanların sorunları farklı olarak yorumlanmaya başladı. Ama sözleşmenin içindeki birçok madde yani hemen hepsi hala da bugün her ne kadar oradaki insanlar diyelim ki yani göçmen kökenli insanlar zaman içerisinde ülke vatandaşlığına geçmişler şudur budur falan ama sorunların ismi değişmekle aslında sorunların kendisinin çok değişmediğini görüyoruz. Vatandaşlık bile çözmüş değil bunu. Vatandaşlık bile bir de düşünürseniz bugünün mesela Avrupa'sındaki durumu müthiş bir popülizm geliyor. Müthiş bir ırkçılık var. Irkçı şiddet var falan. Yani vatandaş olsanız ne olacak? Ne fark edecek değil mi? Bir kurumsal ırkçılıklar başlamış. Yani sadece böyle münferit bir takım böyle işte insanların suç işlemeye eğilim olan insanların yaptığı işlerin ötesinde bir de kurumsal ırkçılık başlamış. Var olan ortaya çıkmış falan diyelim. Ondan sonra şimdi dolayısıyla sözleşmenin o 90 senesindeki dizaynıyla bugünkü arasında fark var. Onun için bir şeye gidildi zaten. Küresel pakta gidildi. Ama küresel paktı bunu sözleşmeyi onaylatamıyorsunuz. Sadece 55 ülke onaylamış. Ki bu 55'te çıkması bile bizi mutlu etti yani neredeyse. Çünkü her yıl bir iki tane böyle işte genellikle de 3. dünya dediğimiz ülkeler Bir şey oluyor. sorabilir miyim tam burada? Tabii. Birleşmiş Milletler'e üye dünya üzerinde kaç ülke var yaklaşık? Yani 55 tanesi onaylamış ama kaç tanesi de görmedi ya da görmezden geldi? Gözlemci bence 190'ın üzerinde de. Şimdi yani 55 bütün bu sözleşmelerin içerisinde en az taraf olan şeysi olan State Party dediğimiz ülke üyesi olan sözleşme bu maalesef yani.
En fazlası işte Amerika Birleşik Devletleri hariç Çocuk Hakları Sözleşmesi. Tabii bu şeylerden başka, ülke raporlarından başka sürekli gündemde tutmaya çalıştığımız, çalışmamıza fırsat sağlayan şeyler de var. Bazı enstrümanlar var. Mesela şimdi üzerinde çalıştığımız, şurada duruyor. Orada değilmiş. Bulamadım. Ya çok pardon, bir dakika şunu alayım. Önemli bir sözde genel yorum diyelim. Genel yorum. Bu beşincisi, mesela göçmenlerin keyfi gözaltına alınması, enterne edilmesine karşı bir yorum hazırlıyoruz. Yani burada elimizde, şimdi bununla ilgili ben de çalışıyorum üzerinde. Henüz bir taslak şeklinde çıkacak. Önümüzdeki hafta ayın 17'sinde toplantımızda işte ilk tartışmasını yapacağız. Bu gerçekten çok önemli. Yani göçmen, mülteci çalışanlar için de çok önemli bir konu. Eterne edilmesi, alternatif gözaltı Evet, evet. diyelim. Hani Ve şimdi yeni dönemde kullanılan tabiriyle ve önemli bir işin tavsiye orada olacaktır. önemli bir şey. Aslında küresel pakta da atıflar var ama göçmen işçiler sözleşmesi olarak tüm göçmenleri kapsar şekilde hazırlandı bu. Ondan sonra şimdi mesela şeyle birlikte bu trafficking, insan kaçakçılığı şeysi var, özel raportörü var. Bir de göçmenlerin insan hakları özel raportörü var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel raportörü. Birlikte üçümüz şimdi yarın herhalde yayınlanacak bir basın bildirimiz dünyaya gönderilecek falan. Yani bunlarla ilgili. Bu sadece bununla da ilgili değil. Genellikle işte insan haklarının ihlalleriyle ilgili. Ondan sonra başka şeyler de yapıyor. Yani bir rehber hazırladık. Covid-19 sırasında özellikle bu göçmenlere nasıl muamele edilmesi gerektiği. İşten ilk çıkarılanlar onlar, zavallılar yani. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hemen kapı dışarı koymaya çalışıyorlar. Yani şey var, sınır dışı etme yasağı var falan. Yani öyle istediğiniz sınır dışı etmeyeceksiniz. Ondan sonra istediğinizi tutup enterne etmeyeceksiniz falan. İşte bu tür şeyleri biraz konudan konuya atlayarak anlatıyorum ben ama Konu dersleri geniş olduğu için birbiriyle de çok bağlantılı olduğu için enterne etmek bizim Türk mevzuatımızda son dönemde yer almıyor. Kelime olarak da yer almıyor. O yüzden Evet. çok kullanmadığımız bir hani uygulama şu anda olmakla beraber eski dönemlerde özellikle iskan politikasının güdüldüğü dönemde enterne edilme Türkiye'de de Evet. sıklıkla uygulanan bir yöntemdi diye. Ben şöyle bir ara dipnot gibi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Burada ben de sözünüzü kestim, hemen bir şey söylemek istiyorum. Aslında Türkiye, yani bakın şimdi Yiğit'in hakkını vermemiz lazım. Son yıllarda hem mevzuat değişikliği hem de kurumsal atılımlarla göç alanında önemli işler yapmıştır. Yani bunu kabul etmek lazım. Bundan birkaç sene evvel İstanbul'da Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde bununla ilgili bir toplantı oldu. Ben de aslında tabii işin içinde olan birisiyim ama yapılanları önceden hazırlanırken toplantıya neler yapılmış diye alt alta koymaya başlayınca birçok şeyin yapılmış olduğunu da gördüm yani. Şimdi mesela bizim bu göç idaresi, Uluslararası Göç Örgütü'nün de desteğiyle kuruldu. Yani onların e, süpervizyonu demeyeyim ama yani en azından onlarla bir şey ettiler, danıştılar, konuştular. Kurulduğu vakit ve çok kıymetli arkadaşlarımız çalıştı orada, hala çalışıyorlar. Bunlar önemli atılımlardır. Bunlar önemli atılımlar ve şunu da unutmamak lazım. Yani mukayese etmek gerekiyor. Yani diğer ülkelerin, o böyle geleneksel göçmen kabul eden ülkelerin tavırlarına bakıyorsunuz, politikalarına bakıyorsunuz, uygulamalarına bakıyorsunuz. Bizden daha geriler. Açıkça söylemek gerekir. Bunu söylememiz lazım. Bunu kabul etmemiz lazım. Tabii burada hemen bir şey daha altını çizerek söylemek istiyorum. Maalesef özellikle bu Suriyeli göçünün ardından veyahut da işte Türkiye'de 4,5 milyon falan civarında işte geçici koruma altında olan insan var malum. Ondan sonra işte o eski 50'li yılların sözleşmelerini etmediğimiz için bunları sığınmacıdan öteye götüremiyoruz. İşte mülteci kabul edemiyoruz. Tamam, böyle sıkıntılarımız falan var ama bu insanlar aslında başka bir yere de gidemiyorlar. Gitmeye kalksalar denizde boğuluyorlar. Başkaları almak istemiyor. İşte o 20 bin kişi alırım.
30 bin kişi alırım falan filan diyen ülkelerle karşı karşıyasınız ve biz bunlarla ekmeğimizi paylaştık yani. Yapıyoruz Hı şimdi hı. hani Türkiye açısından bakılacak olursa. Bir sürü masraf ettik, değil mi? Ediyoruz. Ama Hı hı. çok şükür bunlarla ilgili böyle bir takım ırkçı söylemleri de kışkırtmaya çalışan insanlar maalesef var. O insanlar da pek bu işte aslında nemalanamadılar siyasal açıdan. Hala devam edenler var bunların arasında falan konuşuyorlar falan. Ama yani Türkiye'nin o konudaki bence tavrı belki bilmem işte o sözleşmelerdeki işte aktif olma durumundan çok daha önemli. Çünkü içeride böyle bir siyasi irade oluşmuş. Yani bu siyasi irade derken sadece politika kurumunun meselesi değil. Yani halkın içerisinde de ufak tefek sıkıntılar olmakla birlikte genelde büyük bir sıkıntı olmadı. Yani o çok zengin ülkelerde nelerle karşılaşıldığını, ne cinayetlerin ne insan hakları ihlallerinin yaşandığını biliyoruz. Bu Pardon, arada bir uzatma. yandan da sorular gelmeye devam ediyor ama o soruları bilare birazcık derli toplu Evet, hani tabii. konuşuruz diye düşünerekten ben şimdilik kendi sorularımı sizinle paylaşıyorum. Buyurun, buyurun, Birazcık buyurun. bencillik gibi oluyor ama şimdi biraz önce konuşurken denetim komiteleri var dedik. Bu denetim komitelerinin nasıl çalıştığını da aslında biraz duymak isterim. Yani ben Tabii. mesela uğradığım hak ihlaline karşı işte sözleşmeye taraf olmuş olan ülke aleyhine bireysel olarak mı başvuruyorum? Veyahut bu raporlar mı yayınlanıyor? Yoksa işte bir denetim usulüyle mi oluyor? Soruşturmaya dayalı mı oluyor bunlar? E, Nasıl oluyor bu hani oyulup oyulmadığı denetimi ne dair ki süreç? Hani pek çok da duyuyoruz aslında basında da duyuyoruz. İnsan hakları alanında çalıştığımız için bizim de dikkatimize her daim geliyor. İşte Greta raporu deniyor. İşte komitenin, İnsan Hakları Konseyi'nin şeyi vesaire diyor. Hepsi birbirine de girmiş durumda birazcık. Ben bu komitelere bireysel olarak hak Evet. ihlalim söz konusu olduğunda başvurabiliyor muyum? Her bir ayrı komite için soruyorum. Yoksa bunun için öncelikle başka koşulların oluşmuş olması gerekiyor mu? Tabii öncelikle bir kere o onaylayan ülkenin bireysel başvuruyu kabul etmesi lazım. Çekince koymamış olması lazım. O zaman o Yani sözleşmeler işte imzaya açıldığı zaman çeşitli evet. seçeneklerle açılıyor. Tabii çekince koyabilirsiniz. Mesela yine bizim sözleşmeye döneyim ben. Bu sendika kurma Hı hı. Hı hı. hakkı verilmemiştir yabancıya. Yabancı uyruklu kişiye, yabancı göçmen işçiye. Sendika Türkiye'nin üyesi çekincesi olarak mı? evet, Yoksa evet, var mı? evet, Aha, evet. tamam. Türkiye'nin çekincesi. Aynı Türkiye'nin şekilde çekincesi. kişisel başvuru çekincesi de var. Şimdi bu diğer büyük komitelerde yani daha fazla şeysi olan, üyesi olan hem komite üyesi olarak hem de ülke olarak imzacı pardon onaylamış ülke olarak o büyük komitelerde bu kişisel başvurular çok önemseniyor. Onlarla Hı. ilgili için uzun uzun toplantılar yapıyor. 3 ay toplantı yapıyor yani mesela bakıyorsunuz o büyük komitelerden bir tanesi 3 ay. Cenevre'ye geliyorlar ve oraya kamp kuruyorlar adamlar. Orada çalışıyorlar. Tabii o iş onunla da bitmiyor. Şey var, insan hakları memurları var. Biz bir de şunu da söyleyeyim. Bağlı olduğu kurum Birleşmiş Milletler birimi İnsan Hakları Yüksek Komiserliğidir. Hı. Yani İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin gözetiminde, denetiminde devam eden o işin sekreteryasını onlar götürüyorlar ve bir sürü memur var orada. İnsan hakları memurları var. İnsan hakları memurları oturuyorlar. Bir kere ülkelerin e, durumlarını inceliyorlar. Ondan sonra ve komitelerin içinde de raportörler seçiliyor. Her ülke için 2 raportör. Değişiyor bu tabii zaman içerisinde. Yani o raportörün işi bitiyor, başka ülkeye bakıyor falan. Ondan sonra bu şeyler önce bir list of issues prior to şey var, LOI-PR diye bir şey var. Önceden hangi konuların konuşulacağına, Hı hı. tartışılacağına Gündem bir hazırlanıyor. liste, gündem var. Ondan sonra yani şey işte raporlama öncesi bir liste hazırlanıyor. Hangi problemler var? Ondan sonra o bitiriliyor ve list of issues haline geliyor. Yani karşı tarafa bunlarla ilgili bize cevap ver Hı ülkeye hı. daha doğrusu.
bize cevap ver şeklinde bir liste haline getiriliyor. Tartışmadan sonra komitede tartışılıyor o. Ondan sonra raportörler çalışıyorlar. İnsan hakları memurları çalışıyorlar ve böyle müşterek bir çalışma. Tabii işin o sekreterya kısmı çok önemli yani. Onlar gerçekten büyük işler Büyük başarıyor. usulü olan, yani detaylı usullendirilmiş çalışmalar bunlar. Şimdi bunun ötesinde bir de tabii sadece devletlerden bilgi alınmıyor, sivil toplumdan, ondan sonra bağımsız insan hakları kurumlarından, ki o Paris ilkeleri meselesi var. İnsan hakları kurumlarının bir kere hükümetler tarafından desteklenmekle birlikte siyaseten ve idari olarak da bağımsız olmaları gerekiyor. Onlardan da bilgiler geliyor. Bazen gölge raporlar geliyor. Bazısı şey oluyor. Yani Birleşmiş Milletler'in kendi kurumlarının da raporları geliyor o ülkeyle ilgili olarak. Mesela ILO'dan geliyor, şeyden geliyor, işte IOM'den geliyor, Uluslararası Göçmenler. Bunlar da dikkate alınıyor, hepsi dikkate alınıyor. Ondan sonra diğer başka isteyenler de var. Akredite olmuş şeyler vardır, insan hakları kurumları. Mesela siz niye yoksunuz? Hala ben merak ediyorum. Yani bizden hiç kimse yok Türkiye'de, biliyor musun? Türkiye'den bu şeyde bizim komiteye akredite olan. Ben isterim yani bizim sivil toplumumuz da orada bulunsun. Şimdi bunlar toplantılara da geliyorlar. Açık toplantılar oluyor tabii, ama raporların görüşülmesi kapalı toplantılarda yapılıyor. Şimdi bu toplantılar uzun sürüyor. Bizimki mesela yılda 2 defa, normal bu Covid olmasa olacaktı. Geçen sene hiçbirini yapamadık. Nisan'da da olacağı şüpheli. İşte yani aşı ne zaman tatbik edilirse belki Allah sonbaharda diye düşünüyoruz. Yani 12 gün falan orada oluyoruz Cenevre. Ondan sonrakinde ilkinde 2 hafta oluyoruz, ikincisinde 11 gün oluyoruz falan. Ama daha büyük komiteler, çünkü ülke sayısı fazla, yetiştiremiyorlar. Onun için onlar uzun kalıyorlar. 1,5 ay, 2 ay kalanlar var. Uzmanlar, komiteler orada toplanıyor. Şimdi bunlar neticede ülke heyetleri gelip biz şunu yaptık, bunu yapmadık, şunu ettik, işte şunu düzeltiyoruz, bunu düzeltmemedik falan diye raporlarını veriyorlar. Bu tartışılıyor komitede. Hem de onların bulunduğu oturumlarda. Yani ileri gelen yöneticileri o ülkelerin, genellikle bakan seviyesinde, bazı ufak ülkeler büyükelçi gönderiyorlar falan, ama genellikle işte bu böyle enine boyuna tartışılıyor. Ondan sonra bir rapor çıkıyor. O rapor gönderiliyor ülkeye ve deniyor ki 2 sene sonra bununla ilgili bize şey ver, sonuçlarını bildir. Böyle bir çalışma tarzı var. Bir de işte bu gelişen durumlarda ortaya çıkan gereklilik nedeniyle genel yorumlar yapılıyor belli konularda. Biraz evvel bahsettiğim o işte arbitrary detention dedikleri, yani keyfi yapılan işlerle ilgili. Ondan sonra yani onun daha geniş bir ismi var. General Command Number 5 on Migrants' Rights to Liberty and Freedom from Arbitrary Detention. Uzun da bir ismi var böyle. Ondan sonra fakat bu yöntem iyi. Bunu bazen birkaç komite bir arada yapıyoruz. Mesela 3. ve 4.'sünü bu genel yorumların Çocuk Hakları Komitesi ile birlikte yaptık. Özellikle bu refakatsiz çocukların enterne edilmesi, ondan sonra veyahut da annesiyle babasıyla Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırına gelmiş de çocuğu alıyorlar, başka bir yere koyuyorlar. Anneyi babayı başka bir yere koyuyor. Bir çocuk öldü orada bir defa annesiz babasız bir yere koymuşlar falan. Bu tür yani bunlar ciddi insan hakları ihlalleri. Yani aile birliğini düşünmüyor, etmiyor. Benim başımdan geçen bir şey var. Bilmiyorum, yeri midir, anlatabilir miyim? Buyurun. Evet. Sizin deneyimleriniz zaten duymak istediğimiz. 1987 senesinde Nürnberg Başkonsolosluğu çalışma ateşesiydim. Orada bir vatandaşımızın engelli bir oğlu var. Ama yani yaşı başı ileri. Onu da evlendirmişler. Almanya bir şart koşmuş yabancılar mevzuatında. Adam başı bir evde 12 metrekare herkese düşmesi lazım. Yani bir evde asgari 12 metrekareye sahip olmanız lazım. Aksi halde oturma iznini iptal ediyor falan. Şimdi bu tabii garip bir şey. Bir yerde bir baskı unsuru haline gelmiş. Çünkü ev bulamıyor. Hani ben bulamadım, sen bari benim evimi bul, daha büyük diyemiyorsunuz ona.
Ondan sonra böyle gayet şey bir vaziyette, yani böyle vurdum duymaz bir tavırla oturma izinlerini iptal ediyor. Böyle bir kasabada oturan bir vatandaşımız. Bir de eşi var. Eşi de hamile falan. Bir sabaha karşı kızcağızın cebinde 10 mark, o zaman mark vardı. Hamile kadın. Evden alıyorlar polis zorla ve Türkiye'ye giden trene bindirip yolluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi yani? Düşünebiliyor musunuz? Buna benzer birçok şeyler yaşandı. Yani bereket alıp bir yere hapse koymamışlar falan. O zaman öyle bir uygulaması vardı Almanya'nın. Hı hı. Ondan sonra bize müracaat ettiler. Tabii kavga dövüş, geri getirttik şeyi vatandaşımıza. Hı hı. Olacak şey değil yani falan. Ondan sonra neyse işte çalışma ateşi heriflerinin öyle bir fonksiyonu vardır. Hala var zannediyorum. Vatandaşlarımıza her yerde bir destek olma, her konuda yani hemen hemen. İşte bir de evde bulundu zannediyorum o zaman. Derneklerimizin yardımıyla falan o aileyi kurtardık. Ama buna benzer yani işte sözleşmeye taraf değil. Tamam, bir şey diyemiyorsunuz. Geçenlerde Birleşmiş Milletler 3. Komitesi'ne yıllık raporu sundum. New York'ta o 3. komite toplanıyor daimi temsilciliklerle. Onların katılımıyla işte 90'ın 100'ün üzerinde ülke vardı zannediyorum. Birisi kalktı geldi, Amerika'daki durum falan. Ya Amerika taraf değil, ne yapayım yani, yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Yani dolayısıyla siz İnsan Hakları Komitesi'ne müracaat edin. Yani bizim sözleşme Amerika yok. İşte Hı bunlar hı. gelmiyorlar, katılmıyorlar. Katılmadıkları için de o taraflardakilere en azından şu mütevazi müdahalemizi yapamıyoruz yani. Raporlar yazıp falan filan. Yani tabii çok acıklı bir şey. Yani Doğru, insanın olduğu her yerde, yani daha doğrusu bu tür sözleşmeler, bu tür denetim mekanizmaları, toplanmalar, 3 ay kamp kurup çalışmalar, bu tür ihtiyaçlardan çıkmış durumda. Bu tür hikayeler zaman zaman duymaktan, yaşandığını bilmekten, hele bir de İnsan Hakları Günü olduğu için evet, bir kez daha evet. vurgulayarak söylemek istedim. Yani E, dertliyiz, Yaşanıyor ve dertliyiz. maalesef Evet, aslında korunması istenen bu işte ayrımcılık vesaire ben aleyhine diyelim, korunması istenen değerler aleyhine de yaşanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler de işte oluşturmuş olduğu pek çok denetim mekanizmasıyla bunun ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Umarım gerçekten gönülden dileyerek söylüyorum bunu. Bir an önce ben de dünya gözüyle bütün bu hedeflerin gerçekleştirildiğini bütün dünya üzerinde görme şansım olur diyeyim. Peki evet. bir şey sorabilir miyim Can Bey? Siz Bir sözünüzü böldüm. ilavem olacak. Bu kişisel başvurularda iç hukukun tüketilmesi lazım. Yani şimdi geçenlerde mesela Almanya'da tabii bizim komiteyle ilgili değil de bir polisin aynı Amerika'daki Afrika kökenli vatandaşın öldürülmesi olayına benzer bir Hı hı. tavır takındığı bir vatandaşlarımıza, yani orada Kuzey Renvesfalya eyaletinde bu işte öğrendim ben de. Ondan sonra yatırmış çocuğun boğazına basıyorlar, öldürecek neredeyse polis falan. Ondan sonra bir de tartaklamış aileyi, sırf arabayı park etme konusu, yani araba parkı nedeniyle. Ondan sonra böyle bir onlarca polis gelip aileye saldırmış, yani kurumsal ırkçılık var çünkü orada. Bu bir Hı gerçek, yani bunu rahat rahat söylüyoruz. Ee, Ben hemen telefon ettim, İstanbul'daydım. Dedim ki ya bakın yapın, yani bu ırkçılıkla mücadele komitesi var. hı. Avukatlarınıza söyleyin. Yani gerekenleri yaptıktan tabii uzun sürer. Yani o Hı hı. iç hukuk uzun sürecektir falan. Ama mutlaka onu taşıyın oraya. Almanya taraf çünkü o sözleşmeye. Hı hı. Peki Yani bunu etmek tam bu lazım. noktada ben de bir Evet. şey sormak istiyorum. Bir hukukçu olarak da aslında Tabii. sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'in işte takım komitelerine başvuru yöntemleri var ihlallere karşı. Ama özellikle Almanya olduğu için de sormak istiyorum. Bir de İnsan Hakları Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Tabii. Mahkemesi. Orada da hak ihlaline ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabiliyor. Evet. E, Türkiye'den baktığımızda bu komitelere yapılan başvurulardan ziyade İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılması bütün Avrupa özelinde söylüyorum. Türkiye de buna dahil.
daha fazla tercih ediliyor. Daha fazla İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Çünkü bir yaptırım değeri var. Bir tazminata hükmedilebiliyor sonrasında vesaire vesaire diye düşünüyorum. Tam da burada sormak istediğim soru şu. Ben eğer İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyorsam, benim komiteye yapmış olduğum başvuru, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurumu engeller mi? Yok, hayır canım. Niye? Yani o birbirinden ayrı şeyler bence. Öyle bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani hatta bu şimdi çok bilinmediği için aslında Birleşmiş Milletler'in bu insan hakları konusundaki çalışmaları çok popüler değil. Bilinse kimse demez ki oraya müracaat etsin, bize etme demez yani. Öyle bir şey olmaz. Bence her tarafa şey etmek lazım. Mümkün olduğu kadar da duyurmak, bildirmek, insanların bilinçlerini tahrik etmek lazım. Başka çaresi yok. Yani elinizdeki tek mücadele yöntemi budur. Başka bir şey yok ki yapabilecek. Yani birçok sıkıntıyı en azından o ülkelerin eğer bu işleri yaparlarsa uluslararası itibarları açısından zarar göreceklerini hissetmeleri lazım. Yine aklıma bir şey geldi. Çok özür dilerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili Almanya'da Karlsruhe'de yaşayan bir vatandaşımız eşinden boşanmış. Eşinden boşandığı Alman eşi. Aile birliği bitti diye Türkiye'ye şey yapıyorlar, deport ediyorlar, gönderiyorlar. Ama bir çocukları var, müşterek çocukları var. Aile mahkemesi de karar vermiş. Diyor ki işte her ay bir hafta ya neyse hafta sonu işte çocuğunu görme hakkı vardır diye. Şimdi Türkiye'ye gelmiş olan bir vatandaşın çocuğunu her ay görmesi yahut da belli zamanlarda belli aralıklarla görme imkanı Almanya'da yok. Ondan sonra bu tabii İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşınıyor ve hak veriyor İnsan Hakları Mahkemesi. Diyor ki siz bu adama vize vereceksiniz, gelecek orada olacak, oturacak. Her ay gidip gelme imkanı olmayacağı için de devamlı vize vermeniz lazım. Kendi istediği zaman gelecek şeklinde. Anayasa Mahkemesi, Alman Anayasa Mahkemesi bu şeydir diyor, bir niyet beyanıdır. Beni bağlamaz diyor. Şimdi ben buradaki tavsiye olarak görüyor sadece. Tavsiye olarak görüyor. Şimdi öbüründen farkı ne yani? Değil mi? İnsan Hakları Komitesi'nin vereceği karardan farklı mı bu da? Dolayısıyla işte bakın dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Maalesef dünya bu. Dünya bu. Bu dünya sistemimiz bu. Yapacak bir şey yok. Yani ben tabii bunu çok yadırgadım ilk duyduğum zaman. Dedim ki ya İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. Ve şimdi yani en azından bir şey ne bileyim para cezası falan da koyuyorlar biliyorsunuz. Para cezası var mı falan. O da yok hayır gelsin diye karar vermiş. Yani uygulamadığı takdirde başka yollara şey yapacak, başvuracak falan. Ama yani şeyin karşısında, devletin gücü karşısında bu insan hakkı ihlaline uğrayan kişiler zayıf oluyorlar. Onları güçlendirecek mekanizmalar da o kadar güçlü değil maalesef. Yani genel bir yorum yapmak biraz felsefi bir şey ama vaziyet öyle yani. Yapacak bir şey yok. O zaman ben müsaadenizle küçük bir özet geçeceğim. Bu arada gerçekten çok fazla soru var. Yavaş yavaş soruları da geçmemiz lazım zamanı doğru kullanmak için. Şimdi bu uluslararası insan hakları sözleşmelerine önce taraf olması gerekiyor devletin. Taraf olduktan sonra da denetleme mekanizmalarını kabul etmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 4 denetleme mekanizması var. Bireysel başvuruya dayalı, devletler arası başvuruya dayalı denetim usulü, raporlara dayalı denetim usulü ve soruşturmaya dayalı denetim usulü. Eğer ilgili devlet ilgili sözleşmeyi kabul ederken aynı zamanda bu denetim usullerini de kabul etmişse bu usuller aracılığıyla denetime tabi oluyor ve o devletin yani o devletin bireye hak ihlali olduğu iddiasıyla bu komitelere bu denetim mekanizmaları aracılığıyla başvurulabiliyor diye özetlesem yanlış bir şey söylemiş olur muyum Can Bey? Yok doğrudur efendim. Doğru. Tamam peki şimdi bu başvuruları bireyler eğer açıksa bireysel başvuruya yapabiliyorlar. STK'lar yapabiliyor mu? Ben şimdi mesela Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak bir grup sığınmacı göçmen adına mesela Yunanistan tarafından geri itmeler için Yunanistan aleyhine başvuru yapamıyor, biliyor muyum? Şimdi şöyle, STK'lar yapabiliyor da şöyle yapılıyor. Bu hani anlattım ya raporlama öncesi sorunların listesi çıkarılıyor ya.
o listeye girebilecek şekilde yapabiliyorlar. Ama yani resmi devlet gibi yapamıyorlar tabii. Yani devletin şeysi farklı konumu. Hatta bu çok da arzu ediliyor biliyor musunuz? Çünkü güçlendiriyor. Yani o shadow raporlar falan ya, gölge raporlar var. Hı Ondan hı. sonra işte hatta toplantıya gelip şey yapıyor. Mesela e, Ama gölge rapor nedir? Belki hani bir iki cümleyle bundan bahsetmemiz mümkün olur mu? işte tabii gövde pardon gölge raporda devletin raporuna aslında karşı biraz da bunlar böyle gizli tutuluyor falan, aleniyete dökülmüyor. Komite biliyor da ondan sonra yani doğru olmadığını iddia eden, çünkü onlar da takip ediyorlar olanı biteni, şikayet, bir nevi şikayet raporu yani. Ondan Ama sonra bu gölge raporu hazırlarken raporu hazırlayan kişinin yani şeyin evet, topluluğun adının sivil zikredilmesi ve ilan edilmesi gerekiyor mu? Yok yok. Şimdi biz zaten bakın şöyle oluyor. Bu raporlar geldiği zaman üstünde ibaresi vardır. Confidential falan diye. Onu Hı hı. tabii dışarıya bildiremiyorsunuz. Yansıtılmıyor dışarı yani. Öyle bir şey yok. Şimdi mesela bu şeyden sonra 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye'de dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bu FETÖ ekibi Türkiye'yi şikayet etmeye kalktı falan. İşte bizim pasaportlarımızı alıyorlar falan ve okullarda falan çalışanlar varmış, onların mensupları. Onlar gelmeye başlayınca ama kale alınmadı. Yani işte çok böyle fazla siyasi bir mesele diye düşünüldü falan filan. Ama bazı şeylere girmiştir belki, o list of issues'a, listelere Hı girmiş hı. onların şikayetleri. Ama onun ötesinde mesela ben Türkiye gözüyle bakıyorum şimdi. Dediğim gibi bizimkiler yoklar ki orta yerde yani. Ne şeylerimiz var, sivil toplum örgütlerimiz, ne bileyim ben, yahut da işte bu işlerle ilgili olanlar, gidip akredite olmak lazım. Akredite olduğunuz takdirde memnun da oluyor herkes. Hı Dolayısıyla hı. orada sesi yükseltiyorsunuz ve bu aslında bir nevi yan denetleme gibi de düşünülmesi lazım. Ülkenin de denetlenmesi açısından. Burada Hı hı. yapılan iş siyasi bir iş değil. Bu insan haklarının ilerletilmesi, Hı hı. geliştirilmesiyle ilgili bir şey. Ve o sözleşmeye uyumu sağlama açısından bir nevi itici güç olabilir. Hı İtici hı. güç Hı olabilir. hı. Ama tamamen böyle yani hukuki, tamamen insan hakları çerçevesinde kalmış bir çalışma bu. Bunun yapılmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben yani. Doğru, bir de şey de olabiliyor yani başka uluslararası mekanizmalarda insan hakları mekanizmalarında olduğu için olabilir mi diye sormak isterim. Yapılan herhangi bir başvuru için üçüncü tarafın müdahalesi maksatlı bir STK müdahil olarak bir amicus sunabiliyor mu? Yani bu Birleşmiş Milletler Komiteleri vasıtasıyla da. Şimdi bizim komitede olmadığı için çok onun işleyişini bilemeyeceğim. Yani ben kendi bizimkilerine çok yoğunlaşmış vaziyetteyim, bizim işlerimize. Ama yani her halükarda gelen her türlü görüşten yararlanılıyor yani. Şimdi Hı bir hı, şey olarak anladım. bir hukukçu olarak, mahkeme olarak düşünmeyin zaten. Farklı bir Hı hı, işleyişi var, mekanizması değişik. Gelen her türlü şeyden, özellikle bu şeyler, insan hakları ofisirleri yani o memurlar, onlar hep böyle uluslararası hukuku çok iyi bilen, ondan sonra özel hukuku da bilen falan insanlar. Ona göre çok deneyimli, yetenekli kişileri getiriyorlar, koyuyorlar oralara. Ve çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Tabii bir de belli dengeleri de gözetmeniz lazım. Bir uluslararası kuruluştur bu. hı hı, Uluslararası kuruluşta herkes işte o tarafsızlığını muhafaza etmek zorunda ve tamamen şey olacaksınız yani, böyle bir takım duygularınızı, düşüncelerinizi, biz her ne kadar insan hakları için insani duygularımızı muhafaza edelim diyoruz ama e, yapılan iş tamamen hukuki olmak zorunda. Tamamen hı ama hı. iş. Şey, en ufak bir şey katılmadan yahut da böyle bir tarafa karşı böyle bir tavır yahut da yandaş olma falan filan gibi bir şeyleri yok. Ona çok dikkat ediyor Birleşmiş Milletler. Ediyor da tabii onunla ilgili de başka sıkıntılar da yok değil yani. Çünkü orada da gruplaşmalar falan olabiliyor. Her yerde olduğu gibi. İnsanlar bir araya gelince çeşitli gruplaşmalar olabiliyor. Mesela şeyde Birleşmiş Milletler'in benim tanıdığım kısmında İspanyolca konuşan memurlar çok sayıda.
Ondan sonra birdenbire böyle işte bir Arapça konuşanlar çok sayı. Çünkü niye işte yüksek komiser bir evvelki şimdi Şili'nin eski başbakanı Madame Bachelet evvelki Prens Zeyd, Ürdün Prensi Zeyd falan. Ailenin bir kısmı da Türktü falan. Neyse. Ama yani bir tane Türk arkadaşımız var. OSCE'ye çağırdı. Düşünebiliyor musunuz? İkinciyi görmedim daha. Bu konuda da yorumlar genel olarak çok yapılıyor. Haklısınız. Özellikle bu Suriye krizi sonrasında Türkiye'de Birleşmiş Milletler operasyonlarının artması nedeniyle yetişmiş personelin kapasitesinin artacağı ve ileride daha yaygın bir şekilde var olma ihtimalinin olduğunu ara sıra akademideki sizin gibi hocalarımızdan duymuştum. Umarım olur ve güçlenir diyelim. Çok önemli. Hocam ben zamanı iyi kullanmak adına artık sorulara geçmek isterim. Tabii. Gerçekten epey var soru. Ben artık eleye ve birleştire soracağım soruları. Hande İdil Evren demiş ki merhaba, iyi yayınlar. Komite üyeleri nasıl oluşturuluyor? Kaç kişiler ve uzmanlıklarına göre mi oluyor? Taraf devletler mi aday olarak sunuyorlar yoksa bireysel olarak mı aday olunuyor? Taraf devletler yani Dışişleri Bakanlıkları aday gösteriyor. Uzmanlarına bakılıyor. Aslında burada da bir tartışma var. Yani devam eden uluslararası bir tartışma. Bu aday belirleme sürecinin devlete bırakılmış olması eleştiriliyor. Yani tabii başka bir yol var mıdır? Kolay bir yol var mıdır? O ayrı bir konu. Mesela bir arkadaşımız vardı komitede. Ekvador'un eski Göç Bakan Yardımcısı. Ama aynı zamanda devlet memuru falan. Ondan sonra Ottawa'ya gönderdiler onu. Çalışma ateşesi oldu. Şimdi geldiği zaman kendi ülkesinde bu işten sorumlu ikinci kişi. Düşünebiliyor musunuz? Ama aynı zamanda uluslararası tarafsız uzman konumunda yani. Bunu bilhassa sağlanabiliyor mu hocam bu? İşte oluyor yani. İki ayrı şapkayı yani yapılabiliyor mu? Olmaması için hatta bir akademik yayında eleştirmişler ismen yani olacak şey değil. Pek vaki olan bir şey değil. Şimdi netice itibariyle her 2 senede bir zaten böyle kısmi değişiklik oluyor. Bizim komite mesela 14 kişiden müteşekkil. 14 kişi 7 değişiyor. 2 senede bir 7 değişiyor ama 4 seneye kalıyorsunuz. Yani 4 sene üyeliğiniz devam ediyor. Ondan sonra bu New York'ta oluyor işte üye ülkelerin sözleşmeye taraf olan ülkelerin bir genel kurulu oluyor. O genel kurulda adaylar zaten daha önceden bildirilmiş oluyor. Orada seçim yapılıyor. O seçimde kazanmak lazım gelmek için. Ondan sonra tabii bu değil bir de bir nevi pro bono çalışma yani gönüllü çalışma. Bundan bir maaş falan almıyorsunuz. Anladım. Güzel bir ödül. Evet, yani o bir şeyiniz yok, geliriniz yok. Sadece işte yol masraflarını, kalma masraflarını karşılıyorlar Cenevre'ye. Şimdi mesela yok. Hiçbir şeyimiz yine çalışmaya devam ediyoruz yani. Çünkü gönüllü çalışma bu. Hakikaten buna bir de şeyi de karıştırmak istemiyorlar yani. Gerçekten böyle maaşlı memur gibi olmamamız lazım. Bizim bağımsız olmamız lazım falan. Ondan sonra bu şekilde seçim yapılıyor. 4 yıllığına kalıyorlar. İşte yani burada uzmanlığa ne kadar o devlet önem veriyorsa öyle. Benim niçin tercih edildiğimi şöyle değerlendirdim daha sonra. İşte eski Çalışma Bakanlığı, eski Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü, aynı zamanda akademik çalışmaları da var. Yani eski olmak bence önemliydi. Yani devlet memuruyken ama çok enteresan. Şimdi mesela komiteye yeni demeyeyim de 2 senesini doldurdu herhalde. Cezayirli bir diplomat arkadaşımız. Cezayirli üye vefat etti. Onun yerine hemen ettiler. Seçim olmadan oluyor o zaman. Ülke hemen onu koyuyor oraya. Cenevre'de daimi temsilci oldu Büyükelçi. Aynı zamanda komitede. Şimdi bunda böyle bir tuhaflık da var aslında. Bunu bilmiyorum. Şimdi 2020 gözden geçirme süreci var. Bütün bu treaty body'lerin yani bütün bu komitelerin devam eden işte birkaç sene önce genel kurulda kararlaştırılmış
başkanlar toplantısı yapıyoruz. Yani komite başkanları toplantıları yapıyoruz. Bundan sonraki de pazartesi günü olacak. Tabii yine böyle işte Interprefy diye bir platform var. Çünkü tercüme gerekiyor. Herkes İngilizce konuşmuyor falan. Fransızca, ondan sonra İspanyolca, İngilizce, 3 dilde yapılıyor. Ondan sonra ve bu şeylerin, komitelerin işleyişiyle ilgili mesela bir alt komite oluştu. Metodoloji komitesi. Ben de ona talip oldum. Hani çalışmalarımızı biraz daha etkili hale nasıl getirebiliriz diye. Mesela bu Covid olmasa şeylere gitmek, yani ülkelere gitmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Yani ben öyle birkaç toplantıya başka yerler, Tunus'ta, Fas'ta, efendim Azerbaycan'da falan katıldım, Amerika'da. Dolayısıyla Güney Amerika'da falan da onun çok faydası var. Yani gidip orada bir bayrak Yerinde gösteriyorsunuz. görmek. Bayrak gösteriyorsunuz. En sonuncusunu maalesef bu senenin Ocak ayında Ekvador'daydı. Ondan sonra zaten her şey kapandı, bitti. Biz böyle Zoom'a talim eder hale geldik. Zoom diyorum işte, neyse. Doğru. Başka şey. Aslında Covid Evet. bu anlamda da insan hakları ihlallerinin tespit edilmesi anlamında da olumsuz etkisi oldu tabii. Sınırların kapatılması, seyahatin yani fiziksel mesafenin zorlanması diyeyim. Yani Tabii. zaruriyetinden dolayı demek istedim. Evet. İnsan hakları ihlallerinin göz önüne serilmesi konusunda da bir takım zorlayıcılıkları oldu. Ben hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Teşekkür ederim ilk sorunun cevabı için. Gerçekten komite üyelerinin nasıl oluştuğu, tarafsızlığı önemli. Yani nasıl oluşturulduğunu anlamak, tarafsız olup olmadığını anlamak için önemli. Ama kendi ülkesiyle ilgili söyletmiyorlar bir şey. Yani geldiği ülkeyle ilgili başta da söyledim. O toplantıya bile giremiyorsunuz, dışarıdasınız. Muhakkak öyledir ama bu zaten bu koşulu sağlayacağını taahhüt edilmesi nedeniyle kabul olunuyordur. Evet. Dolayısıyla sağladığını düşündüm ben anlatmalarınızdan, açıklamalarınızdan. Ada Zeytinoğlu demiş ki, hocam merhaba. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dışında kabul edilen başka sözleşmeler var mıdır? Bu soruyu cevapladık zaten. Evet. Varsa Türkiye hepsine taraf mıdır ve iç hukukunda da uygulanmakta mıdır? Bunu da cevapladık. O yüzden ben sorusu için teşekkür ediyorum Ada'ya. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Sevim Can'dan. Çok keyifli bir yayın oluyor. Teşekkür ederim Osam Göç Akademisi'ne. Benim 2 sorum var. Birleşmiş Milletler kuruluşundan bu yana insan haklarının uluslararası alanda korunması fikrini benimsemiştir. 55. maddesinde bu şart, ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada bilfiil saygı göstermesini kolaylaştıracaktır. Peki sadece bu şart tek başına üye devletlerin yükümlülüğü için yeterli midir? Bunun dışında başka düzenleme var mıdır diye sormuş. Bunu da birazcık konuşmuştuk ama belki 56. maddedeki düzenlemeye mi geçmek daha olur, yardımcı olur? Şarttan ziyade ilke olarak görmek lazım. Yani bu ilke bir etik zorunluluk sağlıyor bence. Daha ötesinde yaptırım gücü olmadığı için neticede o ilke tabii aslında yeterli. Yani sadece ona uymak suretiyle de bütün bu sözleşmelere falan ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Eğer uyulsa. Olduğu için ihtiyaç bütün diğer sözleşmeler ortaya çıkmış. Evet. Buyurun. Doğru. Bir başka soru var. Necla Nazlı Akkor. Merhaba, Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılara karşı Yunanistan'ın insan hakları ihlallerini aşan tutumları Birleşmiş Milletler tarafından nasıl yorumlandı? Teşekkürler. Valla ben aslında bu Şubat ayında başlayan o Türk-Yunan sınırındaki şeylerle ilgili arkadaşlarla gayri resmi olarak konuştum falan. Onlar da işin farkında ama ben tabii benim vazifem değil, yani Türk temsilciliklerinin vazifesi ve onu Cenevre'de ve New York'ta herhalde mesele etmişlerdir. Çünkü yani Birleşmiş Milletler nezdinde 2 temsilciliğimiz var, daimi temsilciliğimiz. OSCHR, yani bu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Cenevre'de olduğu için Cenevre'deki daimi temsilcimizin büyük ihtimal bu meseleyi ortaya çıkardığını, konu ettiğini düşünüyorum. Fakat tabii yani bu işe tabii doğrudan taraf olmadığım için, ben yani Türkiye'nin temsilcisi olarak bulunmadığım için orada kısmen Türkiye'nin temsilcisi, tam olarak da adlandırmak zor.
Bu konuyu böyle pek fazla dinlendiremedik ama bir hassasiyet yaratıldığını biliyorum. Fakat bu hassasiyetin yaratılması, mesela bakın bugün öğrendim. Şimdi işte bahsettim bu özel raportörlerle birlikte bir de Amerika'daki bir insan hakları kurumu var. Güney Amerika'daki pardon. Birlikte bizim komitenin bir basın bildirisi hazırlandı. Basın bildirisini işte bugün ya da yarın herhalde şey yapacaklar, dağıtacaklar. Avrupa Birliği'ni de davet etmişler. Şey diyor arkadaş, telefonla görüştük. Nazikçe reddettiler diyor. Hı hı. Şimdi yani bu iş midir? Bu iş midir? Bilmiyorum ama yani Avrupa nazikçe, Birliği yani e, buna katılmak dahi istemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? o Yani New çok York Times'te yayınladıktan sonra zaten genel olarak galiba göç hususunda nasıl bir politika izleyeceğine dair genel bir beklenti oluştu bütün evet, diğer taraflar açısından diyelim. Umarım insan hakları anlamında kurallardan ayrılmayan ve insan haklarının gelişimine katkıda bulunacak politikalar uygulanmaya devam eder ve geliştirilir diye ben yine bir niyet işte, açıklamasında işte bulunayım. yani metnimizde şey var, çünkü o böyle stranded migrants lafı var, yani işte o böyle perişan olmuş Hı hı. o migrant deyince de o şeyleri, mültecileri de katıyoruz işin içine, Tabii genel tabii. kavramı. Ondan sonra onların Akdeniz'de, Ege'de işte yani Frontex'le ilgili mutlaka ayrı bir şey yapılması lazım ama hiç Hı hı. katılmıyorlar, girmiyorlar, kabul etmiyorlar Hı maalesef. hı. İşte bunlar bu insan hakları ihlallerinin devamına yol açan tutumlar bence. Ee, Ben hani nacizane şahsi fikrim eğer topyekün mücadele edilmezse bu insan hakları Evet. evrensel Şimdi beyannamesinde yer alan kuralların uygulanmasına muhakkak bir yerden bir zincirleme olarak hepsi birden ihlale uğrayabiliyor. O yüzden sadece bir ülkenin, bir grubun, bir yaşın, bir zamanın değil, hepsinin topyekün bir şekilde bu değerleri ilerletmek için çalışması gerekiyor. Biz yeterince ilerledik veya siz zaten çok geridesiniz gibi bir yaklaşımda bu konuda yardımcı olmuyor maalesef diyelim. Çok güzel sorular var. Sahra Çelik sormuş. buyurun, Türk buyursun. Göçmen İşçileri ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi Başkanı olarak acaba komitelerin hazırladığı raporlardan genel olarak bahsedebilir misiniz? Yani bireysel başvuru ile mi hazırlanıyor raporlar ya da periyodik bir rapor sunma zorunluluğu mu Evet. var? İhbar mı ediliyor? Siz mi dikkat ediyorsunuz? Çok teşekkürler demiş. Evet, periyodik raporlar, yani yoksa başvuruya beklerseniz, gelmezse başvuru, hiçbir şey yapamayacaksınız demektir mesela. O periyodik kanun şeylerde, sözleşmelerde ortak maddelerden bir tanesi. Bu 4 sene mi olsun 5 sene mi olsun tartışması oldu. Sonunda işte 5 senede karar kıldık. Biz bir de basitleştirilmiş hale getirildi biraz. Çok komplike olduğu zaman da bazı ülkelerin mesela 20 bin nüfusu olan bir ülke var mesela, bir ada ülkesi falan. Yeşilburun adaları. Yani şimdi o insanların bürokratik altyapısı belki müsait değil bazı şeyleri yapmaya. O konuda da destek olunuyor. Yani onlara aslında bir çeşit müşavirlik yapılıyor, danışmanlık yapılıyor. Nasıl hazırlanacağına dair falan raporların. Dolayısıyla bu periyodik rapor önemli bir şey. Tabii vermiyorlar. Yani bazısı da rapor vermiyor. İşte biz 10 sene gecikmeyle vermişiz girdikten sonra. Bir de şey, yani ilk raporumuz. İlk Ha bir de rapor. öyle bir şey var değil mi? Yani diğer komitelerde de şöyle bir genel olarak baktığımda ülkelerin raporlarında e, işte 2 senede bir, 4 senede bir rapor sunma taahhütleri genel olarak pek uyulmayan fakat Evet, etki eden yani kamuoyunda bir yaratan, kurumlar üzerinde bir atıf yaratan fakat hani süreye sıkı sıkı evet, takip edilmeyen, uyulmayan raporlar gibi oluyor. O yüzden evet, komitelerin bu konuda hazırladığı raporların örtüşmesi veya eleştirel olması bu alanın ilerlemesi için çok evet. kıymetli. İşte bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Aslında çok zor yani. Şimdi mahkemede mesela hakim karar verip tanıklığınızı istiyor sizin. Gelmezseniz cebren getirir yani icabında duruşmaya, değil mi? Hı Burada hı şimdi hı. ülkeleri ne yapacaksınız ki?
Yani Doğru. yapmıyorlar, göğütmüyor yani. Doğru. Ama çok şikayetçi olmayayım ben. Aslında biz hiç raporsuz kalmadık. Her şeyde 4 ülke raporunu inceliyoruz. Yani düşünün. Her şey. Çünkü 55 ülke dedik değil mi? 55 Hı ülke işte belli periyotlarla geliyorlar. Bir periyot bitiyor, hadi bir daha geliyorlar falan. Şimdi sıra bizim Türkiye'ye geliyor yavaş yavaş. E, hı. Yani ne zaman olacak artık bilmiyoruz. Tabii biraz ileriye atıldı her şey. Hı hı. Covid nedeniyle ertelendi. Evet. Zaman geçiyor, gelecektir muhakkak değil mi? Biz de Evet. heyecanla bekliyoruz buradan. Bir diğer soruyu sormak istiyorum. Nurçin Küçük Yazıcı. Merhabalar, çocuk mültecilerle ilgili olarak komitelerin üstlendiği rollerden genel olarak bahsedebilir misiniz? Şimdi burada hemen aklıma benim bu çocuk mülteci deyince hep böyle yüreğimde acıyarak Afrika geliyor. Afrika'da refakatsiz kendi başına yola çıkmış kabilesinden, ülkesinden, şehrinden, ailesinden kız çocukları var. Başka ülkelere yürüyerek gidiyorlar falan. Bununla ilgili de araştırmalar var. Ve maalesef her türlü yani cinsel şey dahil her şeyle karşılaşıyorlar. Bir kısmı hayatını kaybediyor falan filan. Bunlar işte böyle. Şimdi hemen başka bir kıtaya geçelim. Suriye olayı patlak verdikten sonra 2011'den sonra Almanya'da söylenen bu yani tam olarak bilmiyoruz. Çünkü yani resmi ağızlardan duyamıyorsunuz böyle bir şey. Bir şey yok yani bir ikrar yok, söylemiyorlar. Fakat söylenen 10 bin çocuğun ortalıktan kaybolduğu, nereye gittiği belli değil. Kimin yanında olduğu belli değil. 10 bin Suriyeli çocuk. çocuk. 10 bin çocuk. Bu biraz Yani bir abartılı bir çocuk değil, rakamdır. 3 çocuk değil, 10 bin. Evet, ve bir abartılı bir rakam. Yani insan kulaklarına inanamıyor, değil mi? Var mı böyle bir şey? Yani değil mi? Ama böyle bir söylentinin çıkmış olması bile yani yeterince skandaldır aslında bakarsanız. Bir çocuk bile Doğru. kaybolsa neler oluyor değil mi? Şimdi bu refakatsiz çocuklar meselesi maalesef çok önemli bir sorun. E, Ve bu konuda aslında ülkelerin de şikayet ettiklerini duyuyoruz. Bu Venezuela olayı başladıktan sonra, Venezuela'da sıkıntı başladıktan sonra çok sayıda insan ülkesini terk etti. Kolombiya'ya geçti falan. Ondan sonra bir kısmı da Orta Amerika'ya doğru yürüyüp oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Meksika'yı aşıp gitmeye çalıştı. Bunların arasında çocuk dolu. Yani ne oldu? Nerede senin annen baban? Ya kaybetmiş ya alakasız bilmem 10-12 çocuklu aile falan bir tanesi nerede bilmiyorlar falan yani böyle bir şey. Bu kanayan bir yara. İşte onun için biz Çocuk Hakları Komitesi ile bu refakatsiz çocuk göçmenlerin durumunu inceleyen bir şey yaptık müşterek. Genel yorum yaptık evvelki sene. Ondan sonra ben de onu çok değerli buluyorum. Yani bir tavır alma açısından en azından. Yani bakın gözümüz üzerinizde biliyoruz ne olduğunu, olanı Hı. biteni biliyoruz. Meseleyi ortaya çıkarma açısından çok önemli. Yoksa kimse bunları yani başka yer yok biliyor musunuz? Başka kurum yok. Bu işleri böyle ortaya çıkaracak, konuşacak, yazacak, çizecek. Bir takım yazılar, kitaplar, akademisyenler falan çalışıyorlar yani. Böyle. O zaman aslında etkisi var mıdır yok mudur tartışmasına hani üstünden da tartışmada demeyelim ama o başlıkta da birazcık konuştuğumuzda yaptırım gücü olmamasına rağmen rol gösterici yönü Evet, olmasına bir evet. şey daha eklemek gerekiyor. Görünür kılıyor ihlalleri. Dolayısıyla Tabii, o tabii, tabii. görünür kılması sürekli gündemde tutması hem işte bireylerin, toplulukların, devletlerin bu veya artık Evet, devletler üstü uluslararası toplumlar var. Mesela Avrupa Birliği devlet değil ama gücü olan bir politik gücü olan bir organizasyon. Dolayısıyla uluslararası kuruluşların da dikkatinde olması için önemli bir rolü tabii, olduğunu tabii. söylemek mümkün. Bir soru Tabii, daha var. tabii. Bu çok önemli E, bir şey işaret ettiniz. Bizim en büyük çalışmamız özellikle bu komitelerde görünürlüğümüzü, duyulabilirliğimizi sağlamak yani. Onun için onun için bu basın bildirileri şunlar bunlar hı yani. hı, doğru, önemli. Tweetler atıyor şu an. Tweetlerle falan işte. Evet, yapmaya E, çalışıyoruz. Buyurun.
Sosyal medya da önemli araçlardan biri, yani çok önemli artık. Evet, Medya dördüncü güç diye konuşuluyordu. Sosyal medya medyaya geçti diye de konuşuluyor evet. artık. Haklısın. Dolayısıyla hani medya 5, sosyal medya 4 oldu gibi bir durum. Dolayısıyla iyi yapıyorsunuz diyelim o araçları kullanarak. Evet. Şimdi Atıl Yusuf Şahin sormuş. Doçent Doktor Can Bey'in komite başkanı olması nedeniyle göçmen işçilerin ve aile üyelerinin haklarının korunması göz önünde bulundurularak yoksulluk ve sosyal dışlanmanın insan hakları ihlallerinin oluşmasında etkileri nelerdir diye çok aslında cevabı için başka bir oturumda yapabiliriz. Evet. Çünkü önemli bir soru ve önemli bir cevap. Yoksulluk kalkınmanın önünde ve insan hakları ihlallerinin önemli sebeplerinden bir tanesi olduğu düşünülürse göçmenlerin yoksulluk kıskacında dönüyor olması da önemli bir E, konu e, diyelim. gö- İnsanların göç etmeye kalkışması zaten büyük ölçüde yoksulluktan. Hı Yani hı. daha sonra karşılaşacakları insan hakları ihlallerine nihayet başlangıç teşkil ediyor. Zaten yoksul olmak da bir nevi insan hakkı ihlalidir. Yani devlet sistemleriyle, sosyal sistemlerle ilgili bir şey bu. Bir insanın sahip olması gereken asgari şeyleri var, değerler var. Karnı doyacak, sağlık hizmeti alacak, eğitim alacak, barınağı olacak, üstüne başına giyeceği olacak falan, yiyeceği olacak, değil mi? Dünya Şimdi Sağlık Örgütü'nün de zaten sağlıklı insan tanımı tam olarak buna benziyor. Yani e- diyor ki bir e- insanın evet, psikolojisi iyi evet. değilse sağlıklı değildir. Açsa sağlıklı değildir. İşkence görüyorsa sağlıklı değildir. Bir de efendim yani şunu unutmamak lazım. Bir insanın memleketini, alıştığı çevreyi, ailesini falan terk edip yollara revan olması, bilinmeze doğru gitmesi kolay bir karar değildir yani. Hani Doğru. macera perestler vardır, tamam. Yani ben de 18-19 yaşında okumaya gittim. Yani hiç kimsem yoktu Almanya'da, da şeyim yok falan. Ondan sonra aslında bir cesaret işi o yaşlarda yapılabilir belki ama genelde düşünecek olursanız bir bilinmeze gidiyorsunuz ve siz neyle karşılaşacağınızı bilseniz neyse. Bir de düşünün yani Gana'dan kalkmış adam, denizi geçecek, Libya'ya gidiyor, Libya'dan karşıya geçecek. Bir lastik bota binecek. Yanında çoluğu çocuğu falan filan. Bu iş midir? Değil mi? Zavallı yani. Hakikaten o işte o yoksulluktan kurtulmak için o yollara revan olan insanlar zaten baştan insan hakları ihlalleriyle karşılaşacaklar. Yoksulluk deyince şeyle çok karışabiliyor. Ekonomik gerekçelerle göç etme, iltica etme, yani iltica yoktur, ekonomik gerekçelerle geliyorturla çok karışabiliyor. Aslında orada şunu eklemek istiyorum ben. Evet. Yoksulluğu yaratan koşullar, iç çatışmalar, işte Tabii tabii. gibi savaşlar, iç çatışmalar, işte iklim değişiklikleri, afetler, bütün bunlar aslında yoksulluğu yarattığı için her ne kadar ekonomik sebepleri yoksullukla iş bulamadığı için bu kimseler başka ülkelere iltica etme eğiliminde, göç etme eğilimindelerse de aslında altında gerçekten bir iltica gerekçesi, dini, ırkı, işte toplumsal bir mensubiyeti, gruba mensubiyeti var mıdır yok mudur diye yoklanması gereken bir haldir diye biz de hep tavsiye ederiz. Ben de yanlış anlaşılmasın, yoksulluk derken doğrudan sadece daha zengin olmak değil, o yoksulluğu Yok yaratan yok tabii. koşullardan kaçmak olarak Tabii. bahsetmek belki de daha doğru olur. Doğrudur. Bizim Doğrudur. yayından Şimdi önce şöyle, gelen, pardon, buyurun. pardon. Çok haklısınız ama işte bu siyasi sebeplerle, savaşlarla falan filan iltica durumunda olan insanların oranı biraz daha düşük. Yani sırf daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak için işte o yoksulluğun, açlığın karşısına bir alternatif olarak görüyorlar göç etmeyi. Onların sayısı çok daha fazla. Mesela şey var, yine bir örnek vereyim başka bir yerden. Filipinler hükümetleri hala da öyle. Özellikle evlerde çalışmak üzere yani domestik olarak ülkelerini terk eden kadın ev işçilerine öyle imkanlar tanımış ki çocuklarına bakıyor memlekette kal. Çünkü oradan döviz gelecek falan. Ve o Hmm. kadınlar yazık birçok yerde çok kötü muamelelerle karşı karşıya kalıyorlar. Yani o Körfez ülkelerinde, Orta Doğu'da. Ondan sonra işte olmadık yerlerde. Endonezyalı kadınlar yine öyle falan filan. Bu işte yoksulluktan ne yapsın yani? Başka çaresi kalmamış. Hani düşünün 60'lı yıllarda
Türkiye'den çok sayıda işçimizi Avrupa'ya yolladık. Onlar da işte bir araba alalım, bir ev alalım, bir traktör alalım falan diye kalktılar gittiler. Çünkü Türkiye'de ev, araba ve traktör alma gücü yoktu yani. Şimdi Hı hı açıkçası bu. hı. Değil mi? Doğru. Evet. Pardon. Şimdi biz Geçmiş. yayından önce tanıtımına çıkarken soruları da bize sorabilirsiniz diye ilan etmiştik. O vasıtayla daha evvel gelen birkaç soru da var. Ben birazcık onları da harmanlayarak sormaya çalıştım. Var. Onlardan da birkaç tane iletmek istiyorum. Yanda yorumlarda yok ama bize iletilmiş olduğu için bahsetmek isterim. Gözde Kızıloğlu sormuş. Yayınlanan raporlardan ülkemizde Birleşmiş Milletler Sözleşme temelli komitelere yapılan başvuruların sayısının oldukça az olduğunu, buna bağlı olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri karar ve yorumlarının kısıtlı sayıda olduğunu biliyoruz. Buna karşılık yargı kararlarımızda AHİS'e yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne çok fazla atıf yapıldığını ve Avrupa İnsan Doğru. Hakları Mahkemesi'ne de Türkiye'den çok fazla başvuru gittiğini biliyoruz. Bu durumu değerlendirebilir misiniz? Sebepleri neler olabilir? Birazcık konuştuk aslında bunu ama Evet. bu daha net ve derli toplu görünür kılmış soruyu. Ben de okunmak Evet, istedim. ben de hemen tek cümleyle cevap vereyim. Çünkü Birleşmiş Milletler'e o taraf olduğumuz, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler şu anda yargının karar verecek olan yargının önünde de değil. Yani çok görünür değil bunlar. Ben o şekilde değerlendiriyorum. O konuda yani Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'de mutlaka bir aydınlatma eğitim programının hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamam Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi mahkemesi neyse ama işte bunu da böyle göz ardı etmemekte fayda var. Çünkü başka bir mecra yani. O zaman çok Evet. aslında bilinmediği için buralara Öyle gidilmiyor gibi. Öyle diye gibi. Öyle gibi. anlaşılabilir. Öyle gibi. Öyle gibi. E, Ben gördüğüm kadarıyla hemen hemen bütün soruları cevap verdiğim gibi benim de aklımda bir iki soru var. Müsaadeniz olursa onları da sormak Evet, isterim. lütfen. Aslında genel olarak bu İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Komitesi, komisyonu, işte diğer komiteler, komisyonlar çok birbirine de karışabiliyor. O yüzden İnsan Karışık. Hakları Konseyi ve diğer komisyon ve komitelerle ilgili ilişkisi kısacık bahsedebilirseniz çok mutlu olurum. Çünkü eskiden bir İnsan Hakları Komisyonu vardı. Hı hı. Şimdi konsey var. Bunlar yani komite var mı hala? Konsey ne oldu gibi. Komite de var. Şimdi şöyle oluyor. Bu esas itibariyle komiteler arasında, komisyon, komite falan bunların arasındaki iletişim, etkileşim var. Sekreterya üzerinden var tabii. Birbirlerimizin raporlarını görüyoruz. Mesela aynı zamanda toplantı yapıldığı zaman böyle müşterek toplantılar falan da olabiliyor. Hatta bu şeyin sözleşme organlarının, komitelerin modernizasyonu veyahut da işte biraz daha iyi hale getirmesiyle ilgili olarak bir Cenevre Akademisi var Cenevre'de. Onlar uzun yıllardan beri çalışma yapıyorlar. Çok uzun süren çalışmalar hakikaten yani öyle kolay karar alınmıyor. Tek bir komiteye ihtiyaç var falan onunla başa çıkacak gibi değil. Yani bir ara böyle tek bir komite yapalım. Tek bütün sözleşmeler o zaman kesinlikle yani birbirinizle görüşürsünüz ama sayıyı azaltacaksınız ama o kadar ülkeyi nasıl belli Hı. sözleşmelerle gözden geçireceksiniz? O gözden geçirmeleri yapamazsınız. Fakat sürekli mesela her hafta bana gelen şey var. İşte bu komitelerin çalışmalarıyla ilgili mail geliyor. Yani kimin ne yaptığını görüyoruz web sayfasından da aynı zamanda. Bütün aktiviteler herkes tarafından malumdur. Herkese malum ediliyor ki yani çünkü bazı böyle işte lüzumsuz duble işler yapılmasın. Ondan sonra ne bileyim en azından ortaya çıkan sonuçlardan nasıl yararlanabiliriz başka komitedeki. Böyle bir koordinasyon var aslında. Fakat işte tabii bunu 2020 için söyleyemeyeceğiz. Malum Covid Hı her hı. şeyi durdurdu. Yoksa çok çalışan, işleyen bir mekanizma. OECHR yani bu Hı 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 hı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği. İşte özellikle şimdi bu genç arkadaşlarımız yavaş yavaş buralara ilgi duyup uluslararası memur olmaya çalışsalar, Dışişleri Bakanlığımızla temasa geçseler, yani uluslararası hukuk okumuş, uluslararası ilişkiler okumuş,
çocuklarımızın buralarda bulunmasını çok arzu ederim, sekreteryalarda. Hocam Peki, doğrudan sınavları mı var buralara girmek için? Belki tam bu noktaya geldiğimiz için bizi ilgili me- izleyen arkadaşlar da merak ediyor olabilir. mekanizmayı çok iyi bilmiyorum ama Dışişleri Bakanlığı'nın iteklemesi lazım. Onu Hı hı. biliyorum yani. Onların Tamam. devrede olması lazım. Böyle bir intern dönemi var. Ondan sonra zaman içerisinde kadroya da alıyorlar. Hı hı. Şartları da iyidir genellikle. Yani işte mesela Bilkent Hukuk Fakültesi mezunu bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız çalışıyor şu anda şeyde. OSHR'ın içerisinde. İnşallah çalışıyor diyorum çünkü biraz işten çıkarmalar oldu, bu para sıkıntısı var. Amerika Birleşik Devletleri ödeneği kesti, biliyor musunuz? Maaşlarını Hı hı. ödeyemez hale geldiler falan yani. Bir şey var, sıkıntı var Birleşmiş Milletler'de veyahut da bazı ülkeler ödemesi gereken aidatları ödememişler. Böyle bir şey yaşanıyor şu ara. Yazık tabii. Bir anda kariyer günlerine dönüştürür gibi oldum ama e, Ama söyleşi. mühim bir şey. Fakat Mühim bir şey. önemli konular bunlar çünkü temsiliyet, görünürlülük diye bahsettik ya. Bunu sağlamadığınız sürece gerçekten belki de ağır ihlal yaşanan bir konu Ya, herkes tarafından hani bir tarafa bırakılmış oluyor ve hiç konuşulmuyor, hiç üzerinden iyileştirilmesine dair gündeme getirilmiyor. O yüzden hani bu konulara destek olabilmek, aktif olarak ilgi duyanlar için özellikle bu mekanizmalarda da rol alma kapasitemiz olduğunu, herkesin başvurusuna açık olduğunu söylemek, hatırlatmanız çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Ben çok vaktinizi aldım ama çok estağfurullah. güzel bir yayın oldu. Teşekkür Tekrar değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler Komitelerini, denetim mekanizmalarını, İnsan Hakları Konseyi'ni, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları mekanizmaları ile ilişkisini, tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunması komitesi gibi pek çok konuyu gözden geçirme imkanı bulduk. Aslında daha konuşulacak, görüşülecek çok konu var. Kısa zamanda ama sürenin kısalığına rağmen genel çerçevenin daha da yerleşmesini sağlayan böyle dop dolu bir söyleşi oldu. Umarım en kısa zamanda yeni bir söyleşi daha yaparız sizinle beraber. Bu sefer biraz daha ederim. oturmuş olur belki ve tekrar daha detaylı konulara da girme şansımız olur. Daha sonra Anlıyorum. tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek isterim. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz Can Bey. Göç Ben teşekkür söyleşilerinin ederim. 7.sine 17 Aralık 2020 tarihinde saat 15'te Göç, İnsan Hakları ve Sosyal Medya konusunu Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Sayın Ece Başar ile konuşarak devam edeceğiz. Hepinize bu canlı söyleşi için soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak teşekkürlerimizle beraber veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz.